Hatta orada Türkiye'de bir ilk yapıldı. Bir yerlerden ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Ben olsam yeni oyuncu adaylarının yerinde. Bu yüzden kendimi misyon olarak da çok önemli bir görevde sayıyorum. Doğru hikayelerin yanlış ellerde olduğuna inanıyorum. Hacı değildi. Hiç alakası yok ama inanılmaz bir hacı yarattı. Hiç sorma bence, yani yazıklar olsun. Bunu da yayınlayın. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hocam, yönetmen olmak nasıl bir duygu? Harika bir duygu. Çok heyecanlı, çok keyifli. Zaten severek yaptığınız bir işte, severek bulunduğunuz bir konumda istediğiniz bütün özgürlüğe sahipseniz en muhteşem duygudasınız. Çünkü bir dünya yaratıyorsunuz her şeyden önce. Hocam, peki bu sektörde kadın olmak zor mu? Kadın olmak ya da erkek olmak değil. Bu sektörde olmak aslında zor gibi görünüyor. Bence bu sektörde cinsiyetsiz olmak gerekiyor. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Yeri gelip erkeğin güçlülüğünde, dağlarda, bayırlarda, soğuklarda, gecelerde, sabahlara kadar çalışabilecek kadar güçlü olmak gerekiyor, sağlıklı olmak gerekiyor. Ama yeri gelip bir kadının naifliğini de kullanmak ve o duygusallığı ve romantizmi de gösterebilmek gerekiyor. Bu yüzden ben cinsiyetsiz olarak düşünüyorum. Peki hocam, yönetmenliğin zor tarafları neler? Yönetmen olarak bir dünya kurmak istediğinizde o dünyaya dair beklentileriniz oluyor. Bunları tek başınıza yapamazsınız. Eğer otör bir film çekmiyorsanız, yapımcısı siz değilseniz, senaryoyu siz yazmadıysanız, elinize bir senaryo verildiyse ve bu senaryoyu gerçekleştirebilmek için hayalinizi gerçekleştirmede bir sürü faktör var. Bir yerlerden ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bir şeyin yetişmediği, bir şeyin aslında vaat edilip aslında yapılamadığı durumlarda formül üreten kişi oluyorsunuz. Benim karşılaştığım hep bu. Hocam, peki şu anki projenizden bahseder misiniz? Şu anki projemiz gerçek hayattan esinlenme bir kadın hikayesi. O noktadan dolayı beni daha da içine alıyor. Özel bir hikaye. Biraz kurmacalar da var işin içinde. Ama 50 yıl önce yaşanan tatsız olayların aslında günümüzde değişen teknolojiye rağmen değişmediği gerçeğini sorgulamak, sistemi sorgulamak, adaletin vermesi gereken kararların üzerine basmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden kendimi misyon olarak da çok önemli bir görevde sayıyorum. Galiba sanırım şu anda en keyif aldığım proje bu. Çok heyecanlıyım çünkü. Hocam, ilk yönetmenlik işiniz Yer Gökaç dizisi. Evet. Bu dizi hakkında bize bir şeyler söyler misiniz? Yer Gökaç benim için çok kıymetlidir. Sevgili Şükrü Avşar yapımcımıza da teşekkürlerimi iletirim. Benden istediğin bir şey var mı? Yer Gökaç'ta iki yönetmenimiz vardı. Ulaş İnanç, Atılı İnanç. Kendilerini çok severim. Onlara da selamlar. Onlarla başladık. Sonra yolun yarısında onlar ayrıldı. Biz yine aynı firmanın Lale Devri dizisine reji ekibi olarak girdik. Hatta orada Türkiye'de bir ilk yapıldı. İki dizi iç içe girdi hikaye. Oyuncular geldiler, gittiler. İşte biri yayınlanıyor, öbür hafta onun devamı hikaye diğer dizide yayınlanıyor. Çok eğlenceliydi. Benim eşim olarak İstanbul'a ayak basarsan sen de rahat edersin. Ama insan kim seveceğini kestiremiyor işte. Sonra baktık ki ikinci sezon bana veriliyormuş yönetmenlik. Ne mutlu. Benim için çok büyük bir gururdu. Hele ki o alıştığım, yani Kapadokya'yı çok beğendim zaten. Hani orada nereye dönseniz resimdir. Ama halkı da öncesine alıştığım için beni hatta afişlerle karşılamıştı. Ben kendimi böyle seçilmiş belediye başkanı, kaymakam falan gibi hissetmiştim. Sonra dedim ki ben bu afişin altında ezilmemeliyim ve çok iyi hakkını vermeliyim. İlk bölümü böyle sinema tadında çekmiştim. O ilk bölümü izleme anını anlatamam ekipçe. Sonra yapımcının beni arayıp tebrik ettiği an, galiba yapıyorsun Aysun dedim. Çok kıymetlidir Yer Gökaç. Yani o oyunculara bir de şöyle bir gerçek var. Hani o sette önce yardımcı yönetmen olarak gittiğiniz sete diğer sezonda yönetmen olarak gönderildiğinizde şöyle bir şey de olabilirdi. Yani geçen senenin yardımcı yönetmeni, onu mu dinleyeceğiz? Hayır. Orada da çok üstü oyuncularımız o kadar saygılı ve o kadar güvendiler ve ikna oldular ki bir şeyleri değiştirme fikri bile onların hoşuna gitti. Hocam, şu an şunu merak ettim. Özel hayatınızda hep her şeye karışmak gibi ihtiyaç duyuyor musunuz? O kesinlikle oluyor. Şöyle oluyor, bir kere program kafasıyla, hani her şeyin bir sistemle, bir sonraki setup'ınız belli, ne kuracağınız belli. Bu program kafası, o matematik hep hayatımızda yer aldığı için, mesela arkadaşlarla program yaparken kimsenin beni programlamasını istemem. Programları mümkünse ben yapayım istiyorum. Ve oraya da oradan bakıyoruz. Biraz yorucu oluyor hayat aslında, itiraf edeyim. Hocam, daha önce Köprü diye bir projede yer almışsınız. Bize bu projeden bahseder misiniz? Eskişehir'de ilk yapılan bir işti. İlk kez şehirde aslında bir diziye kendini açıyordu. İşte konaklama gibi, bilirsiniz ki şehir dışı işlerde ekibin ihtiyaçları vardır. Prodüksiyon olarak çok zorlanılan durumlar var. O zaman şimdi günümüzdeki gibi telefonla süper çeken telsizler vesaireler yok. Köyden köye birbirimize ulaşamadığımız durumlar var. Neler oluyor burada? Sen de kimsin be adam?
Bir de sana mı hesap vereceğiz? Kast dediğimiz şey, yerel kast kullanmak için bir ajans bile kurulmuştu. Hilelerle dolu ama güzel, yaratıcı bir süreçti. Zor bir işti ama ben o işin yönetmeni değildim. Yardımcı yönetmeniydim. Yine de elimizden geleni yaptık. Hacı dizisinde de yardımcı yönetmen. Evet. Rejiyiz, yardımcı yönetmeniz. Bakıyoruz güvendiğimiz bir yapım firmasıysa ekip kuruluyor ve işin içinde oluyoruz. Bir bakıyoruz ki aslında proje çok güzel ve çok kaliteli bir proje. Neden burada yatıyorsun sen? Rahmetli Tuncel Kurtiz'i de burada anmak isterim yani. Hocam bu iki projede de iki usta oyuncuyla çalışmışsınız. Biri Erdal Beşikçioğlu, diğeri de Tuncel Kurtiz. Aynen. Bu iki oyuncudan bahseder misiniz bize? Çok güzel oyuncular. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tuncer abi rahmetli hacı değildi. Hiç alakası yoktu ama inanılmaz bir hacı yarattı. Sen böyle konuştuğuna göre kıyamet kopacak galiba. Sette severek yaptığı belli olan oyunculardan da o eskileri farkını burada anlıyoruz. Onlardan yenilerin öğreneceği çok fazla formül var. Oyunculuğa dair, sette duruşa dair, set ahlakına dair, işini nasıl disiplinle ele aldığına ve üzerine ne kattığına dair. İki oyuncu da böyle profesyoneller. Ben olsam yeni oyuncu adaylarının yerinde oturur sadece onları izlerim. Sette nasıl duruyorlar, sahneye nasıl hazırlanıyorlar, yönetmenden rejiyi nasıl alıyorlar ya da yönetmenin ne beklediğini nasıl biliyorlar, oyunlarını nasıl kuruyorlar, partnerlerine nasıl oyun veriyorlar. Bunların hepsini ben kamera arkasında gözlemleyebildim. Aynı şeyi yeni oyuncuların da gözlemliyor olması lazım. O monitörün başından, o kameranın, o setin başından ayrılmamaları lazım. Onların duruşundan, kalkışına, oturuşuna kadar her şeylerini gözlemliyor olmaları lazım. En iyi tecrübe, en iyi eğitim gözlemden geçer. Ben onlardan kamera arkası olmama rağmen çok şey öğrendim. Çünkü onlardan öğrendiğim şeyler bana yönetmenliğimde de bir oyuncudan ne bekleyeceğimi anlattı. Son projeniz de Verda projesiymiş. Verda'yı hiç sorma bence yani, yazıklar olsun. Bunu da yayınlayın kesinlikle. Verda'ya yaklaşık 9 ay falan çalıştık ve o projenin neden yapılamadığını hala anlamış değilim. Çünkü bazen öyle oluyor. Başka hesaplar dönüyor olabilir. Verda'da çok güzel, şu anda bile yayınlansa 10 numara tutacak ve 2 yıl garantisi olacak sağlam bir projeydi. Ama bazen doğru hikayelerin yanlış ellerde olduğuna inanıyorum. Bunun da kaderini ona bağlıyorum. O yüzden çok da bahsetmek istemiyorum. Peki hocam, ben röportaj için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için çok keyifliydi. Umarım yeterlidir benim de anlattıklarım. Herkese faydalı olur. İleride tekrar nice güzel projelerde görüşmek dileğiyle. Bay bay.